Merhaba. Bugün hayatında henüz karşılaşmadığın, belki de çoktan karşılaştığın ama ne olduğunu anlayamadığın, seni darmadağın edip bırakan ilişkilerden, yani karmik ilişkileri anlatacağım. Daha önce karma ve karmik döngüleri detaylı olarak anlattım. Ayrıca karmaları nasıl keşfedebileceğini ve onlardan arınabilmen için neler yapman gerekenleri de ikinci videoda ayrıntılı olarak anlatmıştım. Eğer ki izlemediysen ilk olarak onları izlemeni tavsiye ederim. Çünkü karmik ilişkilerin anlamını ve neden bunu yaşadığını gerçekten anlayabilmen için ilk önce karmayı ve karmik döngülerin bilmen gerekiyor. Peki bu karmik ilişkiler nedir? Karmik ilişkiler çok sayıda çekim enerjisi, geçmişten gelen karmik borçlar, tutku ve diğer her türlü güçlü duygu ile ilgili ruh bağlantılarıdır. Ancak bu ilişkiler istisnalar da olsa genellikle uzun sürmezler ve çoğu zaman sonu bayağı çetrefilli olur. Bu tür yapıdaki ilişkileri sürdürmek ve korumak son derece zordur diyebilirim. Aslında bu tür ilişkilerin amacı sana bir ders vermektir. Ve ilişki bitip sakin belleğine dönebildikten sonra sonuçları anlamana, öğrenmen gerekeni öğrenip seni daha iyi götürmek için varlardır. Hemen hemen her insan hayatında en az bir kere yaşadığı, çok acı verici de olsa gerçekten en yoğun öğrenme deneyimleridir denebilir. Bu tür ilişkilerde ne yaparsan yap, ne kadar çabalarsan çabala, sanki hep daha kötüye gidiyor gibidir. Sen iyileşsin diye uğraştıkça, çabaladıkça tam tersi bir etki yaratıyor gibi hissedersin. Yine de ilişkiyi, çabalarını ve düzelsin diye verdiğin savaşı daha yüksek bir perspektiften görebilirsen, tüm bu yaşananların senin ruhsal sürecinin bir parçası olduğunu ve seni daha iyi hazırladığını görebilirsin. Karmik bir ilişki insanıyla tanıştığında ilk görüşte aşk gibi kendini ona vurulmuş hissedersin. Ona karşı kontrol edilemez bir çekim, dürtü vardır. Peki her kontrol edilemez bir şekilde çekim duyulan ilişki karmik ilişki midir? Ve bunu nasıl ayırt edebilirsin? Karmik olan ilişkideysen eğer, bir ilişkide olduğunu bile fark etmezsin. Birine karşı kesinlikle manyetik bir bağlantı vardır ve bu çekim o kadar güçlüdür ki yaşadığın şeyi sorgulamazsın bile. Bu tip ilişkilerde istikrarsızlık vardır. Sürekli olarak iniş çıkışlar, tartışmalar. Birbirinizle uyumsuz olduğunuzu belki fark edersin ama yine de o çekime karşı gelemezsin. O olmadan sanki çok mutsuz hissedersin kendini. Uzaktayken yanında olmasını istersin ama garip bir şekilde yan yana geldiğinizde gerilirsin, kendin gibi olamazsın. Hatta rahatsız bile hissedebilirsin kendini. Çevrendekiler, arkadaşların seni hep uyarır. Bu ilişkinin senin için iyi olmadığını söyler. Ama sen tüm uyarılara rağmen, hatta karşına çıkan tüm işaretlere rağmen o kişinin çekim alanından kurtulamaz ve ayrılmanın çok zor olduğunu hissedersin. Aşkın gözü kördür. Arkadaşlarından bunu çok duyarsın. Belki de kendin bile aynı şeyi defalarca kendine söylersin.
Eğer ki herhangi bir ilişkin için kendine aşkın gözü körmüş dediysen, işte o senin karmik ilişkindir. Daha yüksek bir bakış açısından karmik bir ilişki, bu hayata gelmeden önce bile kabul ettiğin bir şey. Bu tip ilişkilerin senin ve diğer kişinin mevcut yaşamınızda bir yol bulmasına yardımcı olmak için bir amacı vardır. Sonuçta bu tip ilişkiler sadece hayatın için rehber görevi görürler ve uzun sürmezler. Bir şeyi dengeleyebilmen için bu tip bir ilişki yaşarsın. İlk başta çok dramatik görünse bile her şey bitip duygusal olarak iyileştikten sonra artık olan olayları farklı bir şekilde görmeye başlarsın. Bazen hissedilen bu çekimin yoğunluğu nedeniyle insanlar bu kişiyi bir ikiz alev ya da bir ruh eşiyle karıştırabilir, ancak durum böyle değildir. Hem ruh eşi hem de ikiz alev bağlantıları karmik bir ilişkiden çok farklıdır. Ruh eşi seni daha derin bir seviyede anlayan, seni koşulsuz olarak seven, yanlış anlama veya drama olmadan gerçek ve samimi bir ilişkiye sahip olduğun kişidir. Onunla yaşadığın her şey çok dengelidir. Gerçekten birbirinizi tamamlarsınız. Ama en önemlisi birbirinizi geliştirirsiniz. Ruh eşin seninle aynı enerjiden yapılmış biri olsa da ikiz alevi diğer yarındır. Bu nedenle ikiz alevine bağlantın çok daha kuvvetli, çok daha derin ve ayrılık durumunda çok daha yıkıcıdır. Buna en güzel örnek olarak Mevlana ile Şems verilebilir mesela. Artık karmik ilişkiyi diğer ilişkilerden nasıl ayırt edebileceğine dair bilgilerimi anlatayım. Birazdan anlatacaklarımı daha önceden yaşamadıysan şunu söyleyebilirim ki mutlaka bu ilişkiyle karşılaşırsın. Yani bir söz vardır. Her insan hayatının bir yerinde mutlaka ama mutlaka dibe batar aşk konusunda. Ve o dibe batıştan sonra büyür, öğrenir. Eğer ki o süreçte öğrenemediyse tekrar bu süreci yaşamaya devam eder. Ta ki öğrenene kadar. İlk günden itibaren başlayan ama henüz görülmeye hazır olmayan sorunlar vardır. Karmik partnerin ilişkinin başlangıcından itibaren kabul edilemez bir davranış sergilemesi ihtimali yüksektir. Ancak sen henüz bunu görmezsin. Birçok insan başlangıçta karmik ilişkide oldukları kişiye karşı bunu yapar. Görmezler. Genellikle aşkın gözü kördür gibi değil ama içten gelen bir ses bunu görmezden gelmeyi tercih eder. Karmik ilişkide karşı tarafın kötü davranışlarını haklı çıkartmak için uğraşırsın. İlişkiye kendini öyle bir kaptırırsın ki kötü davranışlara, seni rahatsız eden hareketlere göz yumarsın. Düzeleceğini düşünmeyi tercih edersin. Karşındaki kişi gerçekten çok bencildir. Karşı tarafın ihtiyaçları seninkilerden hep daha önemlidir ve önceliklidir. Seni dinlemez ya da nasıl hissettiğini bile umursamaz. Tabii ki herkesin kötü günleri vardır. Bu tür durumlar arada sırada yaşanabilir.
Ama sürekli olarak bu şekildeyse o zaman durup düşünmek gerekiyor. Burada doğru olmayan bir şeyler var. Sürekli mücadele halindesindir. Sanki çabaladıkça daha çok savaşman gerekiyormuş gibi gelir. Karmik ilişkilerin en belirgin özelliğidir bu. Sanki bir sorun çözemeden başka bir sorun başlar ve sen sürekli mücadele etmek zorundaymışsın gibi hissedersin. Sanki sen ateş, o benzinmiş gibi. Sanki en ufacık, önemsiz şeylerde bile çok ciddi tartışmalar patlak verecekmiş gibi. Eğer ki küçük sorunlar bile büyük bir rahatsızlığa neden oluyorsa ve genelde hep bu şekilde devam ediyorsa, karmik bir ilişkidesindir. Burada yapman gereken tek şey bir an önce uzaklaşmak. Huzursuz hissedersin. Evet, ona karşı koyamadığın bir çekim vardır. Ama yanındayken kendin gibi davranamazsın. Hep bir diken üstündeymiş gibi hissedersin kendini. Tutkulu ve güçlü duygular söz konusu olduğunda belli bir çekicilik vardır. Ama uzun vadede bunlar işe yaramıyor maalesef. Gerçekten senin için yaratılmış hissettiğin kişinin yanında huzursuz hissetmezsin. Tam tersi, onun yanındayken nerede olursanız olun evindeymiş gibi hissedersin. O senin evin gibidir. Sığınağın, huzur bulduğun, rahat ettiğin, kendin gibi hissettiğin ama en önemlisi güvende olma duygusu. O yanındayken güvende hissedersin. Şiddet sadece fiziksel değildir. Psikolojik şiddet denen bir gerçek var. Belki de birçok kişinin fark etmediği. Karmik ilişkideki kişi sözleriyle, hareketleriyle seni hep aşağı çeker. Kendine olan güvenini, kendine olan sevgini ve en önemlisi de kendine olan öz saygını. Sanki asla başkasıyla olamazmışsın gibi. İşte bu senin en büyük karman, çözmen gereken, arınman gereken. Kendi öz saygını seç, öz sevgini seç, kısaca kendini seç. Sen hayatında o olduğu için var olmuyorsun. Sen zaten varsın. Onun ise hayatındaki rolü sadece bu kadar. Seni zorlamak ve zorlayarak güçlendirmek. Böyle bir ilişkideyken bunu karşı tarafa söylediğini düşün. Onun yüzünde ulaşabilecek ifadeyi hayal edebiliyor musun? Peki senin yüzündeki hafif tebessümü? İşte bu tebessüm karmandan arınmanın verdiği güçten gelir. Kendini değiştirmeye ihtiyacın varsa karmik bir ilişkidesin. Unutmamak gerekiyor. Bu gezegende mükemmel olan tek bir kişi bile yok. Kendini hiç kimse için değiştirmemelisin. Özellikle de kusurlarını sürekli olarak seçen bir kişi için asla. Sadece sevildiğini hissetmek için olduğumuz kişiyi değiştirmenin bir anlamı yok. Kusurlarımıza rağmen sevilmeliyiz. Kusurlarımızla bizi sevenler, bizi ileriye doğru götürenler, bunları sevmeliyiz. Karmik bir ilişkideyken gerçekten sevilip sevilmediğini bilemezsin. Hep bunu sorgularsın. Sürekli olarak sorgularsın.
Yaptıklarıyla söyledikleri sana bambaşka hissettirir. Gerçekten sevip sevmediği konusunda endişelenirsin. O da seni güvensiz hissetmeni tetikler. Sürekli olarak ona ihtiyaç duymaya başlarsın. Bu tür davranışlar sağlıklı değildir ve büyümene yardımcı olmaz. Karmik bir ilişki içindeki en kötü seni ortaya çıkarabilir. Gerçek benliğini unuttuğunu hissediyor musun? Her zaman şikayet edecek bir şey bulan, çok olumsuz ve tatminsiz bir insan mı oldun yoksa? Eğer karmik bir insanla kavga ettiysen, muhtemelen daha önce hiç olmadığı gibi bir öfke yaşarsın. Muhtemelen çok fazla bağırma, küfür, yönlendirilmemiş saldırganlık gibi daha önce hiç tanışmadığın davranışları sergileyebilirsin. Artık karmik döngünün ve karmik ilişkinin ne olduğunu öğrendiğine göre bunun kaçınılmaz olduğunu biliyorsun. Dünyadaki hayatını kolaylaştırmak için yapabileceğin çok şey var. Buradaki son ana kadar karma ve karmik yasalara bağlısın. Her şeyin geçici olduğunu sakın aklından çıkarma. Bu, şu anda ne yaptığını umursamaman gerektiğini anlamına gelmiyor. Aksine bu gerçekleşirken mümkün olan en iyi deneyime sahip olduğundan emin olman gerektiğini söyler. Farkındalık, disiplin, konsantrasyon ve iyi niyet gerektirir. Hayat sana zor görevler verir. Çünkü öğreneceklerin, bu zor görevlerin üstünden gelmeye çalışırken yaptıkların, hissettiklerin ve ileride tecrübe olarak adlandıracağın deneyimlerdir. Bu engelleri aşmak çok çaba gerektirir. Ama yaşarken kötü olarak adlandıracağın şeylerin de geçeceğini sakın unutma. Hiçbir şey aynı kalmaz. Aklının sana her zaman doğruyu söylemediğini, hatta bilinçaltındaki kök inançlardan dolayı seni tam tersi bir yöne doğru sürükleyebileceğini unutma. Bazen gerçek benliğin yerine bilinçaltımızdaki duygular konuşur ki en temel kök inanç korkudur. Bilinçaltının en karanlık yerlerinden gelen korku duygusunu iç sesinle karıştırmaman gerekir. Belki de en çok ihtiyaç duyduğun şey budur. İç sesini duyabilmek. Karmik olarak sana bağlı olan her kişi seni etkiler. Ancak eylemlerini kontrol edemez. İnsanların sana ne yaptıkları ve sana nasıl davrandıkları ise onların karmasıdır. Buna vereceğin tepkiler de senin karman. Sonuç olarak seni karmik zincirlerden kurtarabilecek tek kişi yine sadece sensin. Sevgiyle ve ışıkla kal.